Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsaya yeni başlayanların yaptığı 3 tane büyük hatadan bahsedeceğim. Bu serinin devamı gelecek. İlk videosunda sizlere çok önemli borsaya yeni başlayanların özellikle yaptığı 3 büyük hatayı anlatmaya çalışacağım. Sadece yeni başlayanların değil, orta düzeyde tecrübesi olanların da yaptığı bazı hatalar var. Üçünü yapmıyorsa da işlerinden mutlaka yaptıkları oluyor. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi ve bu hataları eğer yapıyorsanız nasıl bırakmanız gerektiğini dinlemenizi öneririm. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atarsanız çok teşekkür ederim. Eğer kanala abone olduktan sonra zil bildirimini açarsanız da videolardan erken haberdar olabilirsiniz. Kanala abone olup beğeni atmanın hiçbir yasal zorunluluğu ve yükümlülüğü yoktur ve tamamen ücretsiz şekilde destek olabilirsiniz. İlk başlayacağımız konu panik konusu. Bunu şu grafik üzerinden göstereceğim. BIST 100'ün burada gördüğünüz gibi korona krizinden, tam şuradaki korona krizinden 15 Ocak 20 Ocak arasında 2021 tarihlerine kadar ki yükselişiyle izah etmeye çalışacağım. Panik dediğimiz şey küçük yatırımcı, özellikle yeni başlayan küçük yatırımcı %1, %2, %3 düşüşler olduğu zaman kıyamet koptuğunu zannediyor. Fakat sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, bunu unutmayın ki çok altın değerinde bir söz söyleyeceğim sizlere. Bu söz çok altın değerindedir. Düşmeden yükselmek mümkün değildir. Hiçbir yükseliş ama bu şekilde yukarı yönlü olamaz. Bu yüzden mutlaka aşağı yukarı hareketler olmalıdır. Yani düşüşler olmadan yükseliş asla ve asla olmaz. Bu yüzden sürekli olarak hisse grafiklerini takip etmeyi lütfen bırakın. Bu birinci tiyonuz olsun panikten kurtulabilmek için. Hisse 3 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, hatta 15 kuruş düştü diye sakın panik yapmayın. Dediğim gibi hiçbir hisse düşmeden yükselemiyor. Böyle bir zorunluluk var. %1, %3 düşüşler, %5 düşüşler büyük düşüşler değildir ve sonunda kıyamet yoktur. Panik olmadan beklemeniz gerekiyor. Eğer doğru bir analiz yapıp doğru bir eğitim aldıysanız ve yine dediğim gibi 1 kuruşluk, 3 kuruşluk, 5 kuruşluk düşüşleri önemsemeyin. Bakın nereden? Tam Mart'tan burada Ocağa kadar bir yükseliş var. Hangi yükseliş düşüşsüz olmuş? Genele vurduğunuz zaman bakın. Şuradan örnekle gösterelim. Genele vurduğumuz zaman %95, %100'lük bir büyüme, bir artış görüyoruz. Ama bakın düşüş. Ne kadar çok kırmızı mum var. Burada ne kadarlık bir düşüş var bakın. %25'lik, %20'lik. Eğer bu düşüşte korkup satarsanız, yani panik olursanız ne oluyor? Geri kalan %70'i kaçırıyorsunuz. Burada düşüş var. Burada düşüş var. Burada düşüş var. Burada düşüş var. Burada düşüş. Burada her yerde düşüş vardır ve olmaya da devam edecektir. Borsa bugün ona da katlasa asla ve asla gidip de borsanın sizler şu şekilde yükselmesini göremeyeceksiniz. Mutlaka borsa her zaman bu şekilde yükselecek. Arada yataya bağlayacak, arada aşağı çıkacak, tekrar yukarı yapacak, düzeltecek. Bunu her zaman borsa dediğimiz gibi. Borsada düzeltme vardır. Düşüş olmadan yükselen bir grafik asla olamaz. Borsada yaptığımız yeni başlayanların ilk hatası panik yapmaktır. Lütfen panik yapmayın. İkinci hatamıza geliyorum. Borsaya yeni başlayanların, özellikle yeni başlayanların yaptığı en büyük ikinci hata ise tiyo almaktır. Tiyo almaktan kastımız nedir? Burada YouTube kanallarının hisse söylemesi olabilir, forumlarda gördüğünüz hisse söylemeleri olabilir, Instagram kanallarından olabilir, Twitter'dan olabilir. Özellikle de Telegram gruplarından pazarlanan hisselerden mutlaka ve mutlaka uzak durun. Hiç kimse bir hisseyi söylerken sizi düşünmez. Öncelikle kendisi satın alır, sonra size söyler. Burada tüyo almaya çalışmayın. Özellikle borsaya yeni başladıysanız tüyo almaya, hisse ismi öğrenmeye, bir tane hissenin ismini oradan çekip hemen onu alıp zengin olmaya değil, asla değil. Bilgi depolamaya çalışın. Yeni başladığınız zaman tek amacınız bilgi depolamak. Daha fazla öğreti olsun. Bir mentalite öğrenmeye çalışın. Tiyo alıp hemen para kazanayım, hemen uygulamaya geçeyim, o hisseyi söylesin ben alayım para kazanayımdan tamamen kurtulun. Tiyo'dan uzak durun ve eğitim alın. Sizlere mentalite anlatılıyorsa bunun peşinden koşun. Sizlere eğitim anlatılıyorsa bunun peşinden koşun. Sizlere bilgi veriliyorsa bunun peşinden koşun. Finans ve Borsa kanalını açtığım ilk günden beri sizlere patlayacak hisse videosu söylerken bile içeride bir mentalite söylemeye çalıştım. Ve asla söylediğim hisseyi destek direnç takip etmeden almayın dedim. Ve benim söylediğim hisselerin örnek olduğunu belirtmeye çalıştım. Bunun haricinde de 190 videonun belki 10 tanesi böyleyse kalan 180 videoyu hep eğitim içerikli çekmeye çalıştım. Burada sizlere aslında hepimize, kendime de notlar alarak söylüyorum. Çektiğim videolar kendimi de geliştiriyor ve not almış oluyorum. İlk amacımız mutlaka ve mutlaka
bilginin, mentalitenin, farklı bir bakış açısının peşinde olmak olsun. Doğru hisseyi ben size burada X hissesini söylesem 10 kat gitse bu bir şey ifade etmez. Borsaya yeni başladıysanız tek amacınızın para kazanmak değil, bilgi depolamak, tecrübe edinmek olduğunu lütfen unutmayın. Tekrar söylüyorum, burası da çok önemli. Hayati ikinci nokta videodaki. Borsaya yeni başlayanların amacı para kazanmak değil, bilgi edinmek, tecrübe edinmek olmalıdır. Üçüncü noktamıza geldiğimiz zaman, üçüncü noktamızda sizlere vereceğim bilgi kısa vadeci olmamanız gerektiğidir. Bu tamamen benim görüşümdür. İsterseniz katılırsınız, isterseniz katılmazsınız ama ben yeni başlıyorsanız kısa vadeci olmayı bir sene sonraya saklayın derim. Yani borsaya şu anki tarihe baktığımız zaman 22 Temmuz 2021'de başlıyorsanız 2022'nin Temmuz ayından erken kısa vadede işlem yapmayı. Kısa vade işlem nedir? Günlük işlemler, haftalık veya aylık işlemlerdir. Bu şekilde kısa vadeli işlemlere ben şahsen girmemenizi öneririm. Çünkü aslında zannettiğimiz kadar kolay bir şey değildir kısa vadeli işlem. Kısa vadeli işlemle para kazanmak bizim sandığımız kadar kolay değildir. Bir kere, iki kere, üç kere denk gelebilir ama dördüncüde, beşincide bu 10'a kadar sizi batırmaya devam eder. Örneğin şanslı zamanınızdasınızdır ve bu kısa vadeli işlem camiasına, kısa vadeli alsata 1 Aralık'la 10 Ocak arasındaki 40 günde girersiniz. Şu an burada şu aralıkta bakın. Şu aralıkta elinizi hangi hisseye böyle pat diye atsanız, pat diye elinizi bir hisse tutsanız o hisse artacaktır. Bu hisse arttığı zaman da siz iyi bir kısa vadeci olduğunuzu zannedeceksiniz. Fakat aslında iyi bir kısa vadeci değil, şanslı, yani doğru zamanda başlayan bir kısa vadecisinizdir. Fakat siz iyi bir kısa vadeci olduğunuzu düşündükten sonra şu yatay piyasada muhtemelen onlarca kez eksi işlem, hatta şu düşüş piyasasında da neredeyse tüm paranızı kaybetmeye gideceksiniz. Kısa vadeci olmayın demiyorum. Ben de kısa vadeli işlem yapıyorum ve kısa vadeli işlemlerden gerçekten ciddi paralar kazanılıyor. Yalan söyleyip kısa vadeli işlemden para kazanılmıyor demiyorum. Ama borsa serüveni uzun. 3 sene, 5 sene, 10 sene, 30 sene borsa oynama hakkınız var. Allah ömür verdikçe. O yüzden bence tavsiyeme göre ilk bir sene içerisinde borsada kısa vadeli işlem yapmayı bırakın. Bu şu demek değil. Bugün aldığınız hisse bir ay sonra %50 yaptıysa tabii ki satıp kar realizasyonu yapabilirsiniz. Yani kâra geçebilirsiniz. Ama ben sadece kısa vadeli işlem yapacağım, sabah aldığım akşam satacağım, başka türlü işlem yapmam mantığına girmek istiyorsanız da en az bir senelik tecrübeden sonra girmenizi sizlere öneririm. Dinlemek istersiniz veya istemezsiniz bunu bilmiyorum ama bir senelik tecrübe olmadan kısa vadeli işlem yapılmasını ben uygun görmüyorum. Şimdi 3 maddemizi tekrardan baştan sıralıyorum ve özetleyip videomuzun sonuna geliyoruz. Birinci noktamız: lütfen panik yapmayın. Borsaya yeni başladıysanız aldığınız hissenin grafiğine gelip sürekli olarak ne olmuş, ne olmuş, ne kadar artmış, ne kadar azalmış, ne olmuş diye bakmayın. Siz eğer araştırıp doğru bir hisseyi satın aldığınıza inanıyorsanız mutlaka bekleyin. Ve şunu unutmayın. %1 düşüş, %3 düşüş, %5 düşüş, 10 kuruş, 15 kuruş, 20 kuruş düşüşler gerçekten bir düşüş veya bir kıyamet senaryosu değildir. Her gün %10 %10 düşüyordur. Bu bir kıyamet senaryosudur. Ama bir kere %2 düştü diye 10 kuruş düştü sonra günü artıda kapattı ama 10 kuruş nasıl düştü diye düşünmeyin. Yani özetle panik yapmayın. Doğru hisseyi bulduğunuza inanıyorsanız bekleyin. Panik bizi kötüye sürükler. Sürekli hisse senedi grafiğine bakmayı bırakırsanız bundan kurtulursunuz ve hiçbir grafiğin düşmeden yükselmeyeceğini unutmayın. İkinci noktamıza geldiğimizde tüyo almayın. Borsaya yeni başladığınızda lütfen hiç kimseden tüyo almayın. Hiç kimseden. Telegram gruplarından, Twitter'lardan asla tüyo almayın. Çünkü tüyoyu veren önce kendisini düşünür. Ve şu noktaya da değinmeden geçemeyeceğim ki ilk başladığınız zaman sizin hedefinizin para kazanmak değil, hisse ismi öğrenmek değil, bilgi depolamak, tecrübe depolamak olduğunu unutmamanızı tavsiye ediyorum. Üçüncü tavsiyemiz ise borsaya yeni başlayanların ilk bir sene içerisinde kısa vadeli işlemden uzak durması gerektiğini düşünüyorum. Burada sadece kısa vadeli işlemden uzak durması gerektiğini düşünüyorum. Parasının %80'i ile uzun vadeli, %20'si ile kısa vadeli işlem yapıp tecrübe edinmek isterse buna kimse karşı çıkmaz. Ama parasının tamamıyla sadece gün içi trade'lerle, yani kısa vadeli işlemlerle para kazanmak isterse bunun olumsuz bir durum olacağını düşünüyorum. Tüyo almayı, panik yapmayı ve kısa vadeli işlemleri bir sene içerisinde girmeyi, borsaya yeni başlıyorsanız dikkat etmeli ve kendinizi bu hatalardan kurtarmalısınız ki iyi bir borsacı, iyi kar eden birisi olabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz nacizane kanalımıza abone olup zil bildirimini açarsanız ve bu tarz videolar için videoyu beğenip yorumlar kısmına istediğiniz videoları yazarsanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.